Merhabalar, ben Ece, Olize Zeytinyağları'nın kurucusuyum. Bugün şefimiz Ezgi Bal'la beraber çok farklı bir tarif uygulayacağız. Selamlar Ezgi'cim. Selam Ece. Bugün evlerde pratik şekilde yapabileceğiniz hem zeytinyağı dokusuna sahip hem de ekmek üstlerinde, salatalarda, kahvaltıda kullanabileceğimiz bir ürün yapacağız. Labne. Labne. Yani ben çok şaşırdım Ezgi bu teklifle geldiğinde. Ben yapıyorum dedi, hatta Barlas'a veriyorum dedi. Barlas'ta dünyalar tatlısı bebeği Ezgi'nin. Bebeklerin tüketimi için biraz yumuşak olması gerekiyor peynirin. Genelde anneler taze peynirden, yani taze sütten lor kestirerek ya da işte o tarz peynirler yapıyorlar. Ben de loru yaptıktan sonra bu ürünü daha rahat tüketebilmesi için labne formuna soktum. Bunun da en iyi neyle yapabileceğimi düşündüğümde zeytinyağı geldi aklıma. Zeytinyağıyla birlikte lor peynirini bir makine kullanarak çekersek o kıvamı yakalıyor. Tabii ki aldığımız hazır paketli ürünler gibi olmuyor. Ama gerçekten tadını denediğinde hazır paketli ürün yerine tercih edeceğini düşünüyorum. Süper, ben de çok merak ediyorum. Çünkü labneyi kullandığımız çok fazla yemek var. Mezelerde kullanıyoruz, tatlılarda kullanıyoruz. Ev yapımı labnenin nasıl olduğunu bilmek çok avantajlı olur. Biz burada bir taze sütümüzü aldık. Taze günlük sütle sanırım Şimdi ben bunu yapıyorsun. tencereye koyacağım Ece. Ve ısınıp kaynamasını bekleyeceğiz sütümüzün. Bunda da 3 malzeme kullanacağız. Evet, 3 malzeme kullanacağız. Sütümüz, kestirmek zeytinyağı için bir asite ihtiyacımız var. Bunu limon ya da sirke kullanabiliriz. Biz limon kullanacağız bugün. Evinde limon olmayan arkadaşlarımız sirke kullanabilirler. Aynı şekilde aynı tepkimeyi veriyor. Asit. Ve bolca zeytinyağı kullanacağız. Bolca. Süper. Çok merak ettim doğrusu. Yemek tariflerine alışkınız ama labne tarifi beklenmedik bir şeydi. Bugün onu da deneyelim dedik. Limonlarımız da çeşme limonu. Çeşmedeyiz. Çeşme limonu kullanıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Limonu sıktık. Gördüğün gibi Evet. 1 dakika kadar kaynadı ve içindeki o şeyler birleştiler ve altında suyu ayrıldı. Gerçekten toplandı. 1 litre sütten elde ettik bunu Evet, tamamen. şu anda 1 litre sütümüz var. Bir süzgeç olabilir, ince bir tülbent olabilir. Evet, tülbent de olabilir. Bu şekilde döküyoruz. Dikkatlice. Tamam. Süper. Şu ana kadar süt ve limon dışında bir ekleme yapmadık. Bir tam limon sıktık 1 litre süte. Bir süre bekliyoruz, süzülmesini bekliyoruz. İyice suyu süzüldükten sonra kalan peynir lor oluyor zaten. Bu loru blenderımıza koyacağız ve zeytinyağını yavaş yavaş ekleyerek kıvam almasını sağlayacağız. Süper. Ama aslında bu aşamada kesip lor da elde edebiliyoruz. Tabii ki bu aşamada direkt bebek peyniri dediğimiz direkt taze 2-3 günde bir bebeğimiz için üretebileceğimiz peynir oluyor. Bebeklerde peynir konusu sanırım biraz tartışmalı. İnek sütü de öyle. Belki tercih eden etmeyen vardır, alerjisi olan olmayan Tabii vardır. ki. 1 yaşından sonra diye okuyorum ama tabii ki o konuyu bilemiyoruz ama biz kendimiz için de zaten bunu tüketebiliriz. Aynen. Altındaki su değerli görünüyor. Onunla ilgili ne yapacağız? Bu Var mı suyla bir- da ben her zaman dolapta bunu tutup tarhanayı bununla yapıyorum. Harika. Çorbalara ekliyorum ve aynı zamanda soğuduktan sonra eğer evde ekmek üretimi ya da işte hamurla ilgili bir malzeme yapılıyorsa su yerine bu suyu kullanıyorum. Buna da peynir altı suyu dediğimiz şey de bu oluyor zaten. Başta belki bebekler için keçi sütü kullanılabilir. Keçi sütünün çok güzel oluyor peyniri. Evet. Ben başta bahar aylarında hep keçi sütü kullandım. Süper. Jersey var bir de galiba şimdi ama manda var. Hani farklı farklı çok fazla ürün versiyonlar var. Farklı yerlerde üreticiden direkt Standart alınabilir. bir günlük süt kullandık. Biz günlük sütten yapıyoruz şu an. Harika. Soğumasını bekleyeceğiz o zaman. Evet, süzülmesini bekleyeceğiz. Süzülmesini. Ece gördüğün gibi bayağı süzüldü, hiç suyu kalmadı. Bu ürünümüzü direkt blenderımızın içine koyuyoruz. Hangi zeytinyağı kullanmamız sence doğru olur? Şöyle söyleyeyim. Olize Premium ve Olize Every'de erken hasat soğuk sıkım. Olize Baby olgun hasat soğuk sıkım ürünlerimiz. Olize Premium'un meyvemsiliği, acılığı, yakıcılığı yüksek, daha keskin bir lezzeti olan, ben nötr tatlarla seviyorum. Aslında peynirle de seviyorum ama
Bunun için sanki Everyday daha uygun olur gibime geldi ama sen de yorum Evet, ya. Everyday güzel olur. Belki ekmek üstüne sürdükten sonra üzerine biraz premium damlatılabilir. Olabilir. Çünkü neden Everyday dedim? Yine meyvemsiliği yüksek, acılığı, yakıcılığı premium'a göre biraz daha dengeli, daha yumuşak diyebiliriz ama yine var. O yüzden de bununla öyle eşleştirmek istedim. Olizi Baby Organic ise daha da yumuşak olduğu için birazcık tat katmak ama o son dokunuşu yine ekmek üzerinde dediğin gibi premium'a bırakmak daha doğru olabilir. Bunu belki bebekler ya da çocuklar için üretmek isteyen anneler tuz kullanmayabilir ama biz kendimiz için yaptığımız için biraz deniz tuzu koyacağız. Süper. Şöyle. Ve senden yağ eklemeni Tamam. rica ediyorum. Tamamını ekleyecek miyiz? Yok, belli Ne bir kadar miktar ekleyeceğiz? sen ekle, belli Tamam. bir miktar ekleyelim. Daha sonra kıvam verdikçe ekleyeceğiz. Hatta şöyle yapabiliriz. Biraz ekle, dönerken yeniden ekleyelim yukarıdan. Sen bana dur de lütfen. Tamam. Şu an yeterli. Şöyle yapalım. Blenderımızı kapatalım. Üstünde açarız. Üstünden yaparız. Tamam mı? Döndüreyim mi bu arada? İyi mi? İyi, yeterli. Bayağı ekledim. Harika görünüyor. Bu Kıvamı kadarını gördün mü? beklemiyordum. Kıvamı gerçekten Evet. çok güzel. Biraz nane getirdim. Aa, süper. Dün pazardan almıştım. Yakışır. Çok güzel olur. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ekmeğimizi de kızarttık. Evet, kızarmış ekmeklerin üzerine şöyle bolca koyup. Evet. Nane harika gözüküyor. Evet. Dokusuna bakar mısın? Keşke koku da yansıyabilse. Ay şuna bak. Biraz da Biraz şöyle. karabiber. Ve premium'da mıyız? Tabii ki, evet, biraz da premium. Şöyle gezdiriyorum. Oo, süper. Evet, tatmak ister misin? Tabii ki. Harika. Afiyet olsun. Eline sağlık. Yani az önceki süt dakikalar içerisinde bu harika labneye dönüştü. İnanılmaz güzel. Yaz için çok güzel bir atıştırmalık. Belki Gerçekten üzerine küçük domates dilimleriyle misafirlere ikram edilebilir. Harika. Bunu yaparken hem Olize Everyday'i kullandık hem de premium'la güzel bir bitiş yaptık. Aslında iki farklı zeytinyağının basit bir tarifte nasıl hem hazırlanış hem de bitiş son dokunuşta fark yarattığını görmüş olduk. Ben bayıldım. Gerçekten bunu yapmak istiyorum. Yani evde labne yapmak hiç aklıma gelmezdi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve sayfamızı da takip etmeyi, abone olmayı unutmayın kanalımıza. Siz de fikirlerinizi, önerilerinizi paylaşırsanız yorumlarda çok mutlu oluruz. Sevgiler.